أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأراضين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الهاشمي القرشي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم آمين والحمد lillahi Rabbil alemin. Aziz kardeşlerim, Cenab-ı Hak nimetleriyle, ihsanlarıyla hakiki müminlere müteveccih olduğu gibi gönüllerimize müteveccih olsun. Ruh ve gönül dünyasında bizleri ihya eylesin. Biz neye maliksek onun vergisidir hepsi. O bize İslam'a giden yolları göstermeseydi, takılır bir yerde kalırdık da bir adım atamazdık. O sinelerimizde İslam'a karşı inşirah hasıl etmeseydi, İslam'ı duyamaz, ona doyamaz ve bugünkü doygunluğa eremezdik. O bizi camiye tevcih etmeseydi, caminin yolunu bulamaz, mihrabına, minberine yabancılar gibi sağda solda dolaşırdık da oraya bir kere ulaşamazdık.
Hatta bugün camiye şu hava içinde gelmeye o bizi hidayet etmeseydi, biz ne o havayı bulabilir, ne camiye gelebilir, ne de ona ait şeyleri duyabilir, hissedebilirdik. Bütün bunların hepsini ondan biliyor. Ondan biliyor, nimetleri karşısında iki büklüm oluyor. Üzerimizde olan nimetlerini devam ve temadi ettirmesini, temiz vicdanları şefaatçi yaparak ondan dileniyoruz. Nimete mazhar olmak bir mazhariyettir. Benim arz ettiğim şeyler bizim mazhar olduğumuz büyük şeylerdendir. Dünya adına malik olduğumuz şeylerden bahsetmedim size. Çünkü onlar benim bahsettiğim şeylerin yanında sinek kanadı kadar ehemmiyet olmayan şeylerdir. Benim bahsettiğim şeyler olunca dünya arkadan gelir. O zayıf bir hadiste, siz dünyaya talip olursanız dünya sizden kaçar. Ama dine, şöyle diyeyim, Allah'a talip olursanız her şey sizi takip eder, sizi kovalar. Bu manada biz Allah'a ait hakikatların arkasında olursak dünya zaten gelecektir. Bu itibarla ben ukbamızla alakalı, onunla alakalı, ruh hayatımızla alakalı, gönül hayatımızla alakalı nimetlere parmak bastım. Onları dikkat nazarlarınızı arz etmeye çalıştım. Bu nimetlere mazhariyet bir mazhariyettir. Küçümsenemez bu. Bunun ne demek olduğunu istemem ben. Küfür içinde bocalayıp duran insanların ruh haletlerini bir lahza tassanız anlayacaksınız. Ve bunun ne demek olduğunu yevme tüble serairde anlayacaksınız. Defterlerin açıldığı, akın karanın ortaya saçıldığı gün anlayacaksınız. Hasenatın ve seyyiatın terazi kefesinde yerlerini aldığı zaman anlayacaksınız. Meğer Allah bize neler ihsan etmiş anlayacaksınız. Ben ne değerlendirebilir, ne takdir edebilir, ne de o mevzuda bir söz söyleyebilirim. Önünüze bir kere bakıverin. Sizin önünüzde yolların ayrımında pişuva ve piştar Hazreti Muhammed Mustafa var. Öyle bir nimettir ki değil sadece dünya muameleki, onun uğrunda cennet dahi verilse az şey verilmiş sayılır. Çünkü biz cennete giden yolu dahi onun nurlu beyanları içinde öğrendik. Teşviki ondan gördük. Sağa sola gideceğimiz belli değildi. Bir trafik memuru gibi kolunu kaldırdı. Doğru yola bizi hidayet eyledi. وَاِنَّكَ لَتَهْدِي اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Kur'an diyor, ben ne diyeyim sana ey Habibi Zişan, sen insanları doğru yola hidayet edermişsin. Yolu ve yolun erkanını gösterirmişsin. Biz bu sayede birlik ve beraberliğe erdik. Allah kalplerimizdeki gırlık ışı çıkarsın. Bizi gönülde saffete ulaştırsın. Birkaç asırlık perişaniyetimiz var. Kur'an diyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسِ وَلَاكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Allah size zulmetmiyor. Fakat siz kendi kendinize zulmettiniz. Nuansların kavgasına düştünüz. Küçük şeylerle birbirinizle yaka paça olmaya başladınız. Bir dönemde Harzemli Sabun oğullarıyla, Saman oğullarıyla kavgaya tutuşunca Allah Cengiz'i musallat etti. Hülagü'yü musallat etti. Bir dönemde Allah Karmatileri musallat etti. Hasan Sabbah'ı musallat etti. Bir başka dönemde siz işten sizin aranızdaki meseleleri halledemediniz.
İttihada ve ittifaka giden yolu temin edemediniz. Kendi aranızda uzlaşamadığınızdan, anlaşamadığınızdan dolayı Allah cihanın şarkında ve garbında size göz açtırmamak üzere kafirleri beyninize ve pazunuza musallat etti. Kolunuzu kaldıramaz oldunuz. Kendi kafanızda düşünemez oldunuz. Ve bölük pörçük hale geldiniz. Ve bir iki asır var ki siz zillet içinde, meskenet içinde inleyip duruyorsunuz. Keşke alim İslam, Müslüman Türk dünyası hiç olmazsa bütün bu kadar dersten sonra kendine gelebilseydi, yeter artık diyebilseydi, aralarında kavgaya esas teşkil eden, küçük ve ehemmiyetsiz ki, dünya diyor öyle bir meta değil ki bir niza değsin. Dünya ne meta iski erzet benizai. Sinek kanadı kadar ehemmiyeti olmayan dünya, nizaa değen bir meta değildir. Ama biz, nizaa değmeyen o metaın çok küçük parçalarından ötürü, çok küçük parçaları hatırına birbirimize düştük, kavga ettik ve bölük pörçük hale geldik. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسِ وَلَاكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Allah size zulmetmiyor. İnliyorsanız sağda solda. Fakat siz kendi kendinize zulmettiniz. Allah adili mutlaktır. Onun sizin hakkınızda vereceği en ağır hüküm, adaletle olan hükmüdür. O size rahmetiyle hüküm veriyor. Rahmaniyet ve rahimiyetiyle hüküm veriyor. Eğer adaletiyle hüküm verseydi, taş taşın üstünde kalmazdı. Sizler ve bizler hepimiz Odetta gibi taş kesilirdik. Ama Allah rahmaniyet ve rahimiyetiyle hüküm veriyor. Veriyor ki bu kadar tahribattan sonra, bu kadar tahribatçıdan sonra hala dünyanın çeşitli yerlerinde bin bir türlü kıpırdanış ve hala camiler doluyor. Ve hala dünkü bir solukla dünyanın çeşitli yerlerinde millet eskiden kaybettiği mihrabına koşuyor ve minberine koşuyor. 25, 30, 40 sene evveline gidildiği zaman siz o mihrapsızın, o minbersizin ne demek olduğunu zannediyorum göreceksiniz. Ve bugünü görünce de iki büklüm olacak. Lekel hamdu vel minnet diyeceksiniz. Minnet ve şükran sana Allah'ım diyecek, secdeye varacaksınız. Rabbim üzerimizde olan nimetlerini bize idrak ettirsin. Ve o nimetlere, o nimetler cinsinden şükürle mukabele etmeye bizleri muvaffak eylesin. Aziz kardeşlerim, dünyanın dört bir yanında kundakçılar 50.000 türlü fitne oyunlarıyla alemi İslam'ın başına beni bağışlayın, şu tabirle ifade edeceğim avamca kelek oynuyorlar. Dünyanın dört bir yanında senaryolar yazılıyor. Mizansenler tespit ediliyor. Hedef İslam dünyası, hususiyle onların başında İslam alemine 9 asır bayraktarlık yapmış Müslüman Türk dünyası. Lokma lokma edip parçaladıktan sonra bu kadarcık olsun, o kadarının dahi ayakta durmasına tahammüller olmayan Avrupa'nın kafir ve zalimleri, Asya'nın münafıkları yeni oyunlar peşindeler. Yine gerilim, hem menfi gerilim, bizi kemiren gerilim. Yine buhran, yine bunalım, yine alem İslam'ın birbirine düşmesi, yine Birinci Cihan Harbi'ne tekaddüm eden yılları, o buhranlı, bunalımlı yılları yeniden yaşıyoruz. Yine akvam, yine kabilelerin birbirine düşmesi, yine Söz Sultan'ın ifade ettiği gibi, Babil Kulesi'nin harabiyeti zamanında olduğu gibi tebelbül akvam. Yine anarşi, yine keşmekeşlik. Nedendir acaba? Niye böyle oluyor? Biz aramızdaki küçük meseleleri kulak ardı edemedik. Onlara göz yumamadık. Biz derken zinhar bana gönül koymayın. Ben söylediğim her sözü size sığınarak söylüyorum.
Ve kendi affımı sizin ve sayanıza sığındığım zaman Rabbimden ümit ediyorum. Ama benim arz etmek istediğim şey alem-i İslam'ın derdidir. Ve okuduğum ayetten anlamış olacaksınız. Yeniden bir kere daha size son hablül metin olan Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı temessükü ihtar etmek istiyorum. Ama ondan evvel iftirak ve tefrikanın bizim başımıza neler açtığını dikkatinize arz etmek istiyorum. Evvel onu dikkatinize arz edecek Allah'ın inayet ve keremiyle, sonra da birkaç cümleyle hablül metin olan Kur'an-ı Kerim'e, İslam'a, kendi mihrabımıza, kendi minberimize dönmeye, temas etmeye çalışacağım. Hepsi Rabbimin inayetiyle. Ona sığınıyorum, siz de ona sığının. Bugün İslam dünyası varsa şayet, dünya ile hesaplaşabilecek kemiyet planında, dünya ile hesaplaşabilecek güçte bir İslam dünyası var gibidir. Sınırlarına bakılırsa, neredeyse dünya karalarının hemen 1/3'ine yakın bir yeri işgal etmektedir, koskocaman bir yeri. Kemiyet planında ele alınacak olursa, dünya nüfusu karşısında küçümsenmeyecek bir rakama sahiptir. 1 milyara yakın, belki de aşkın İslam dünyası diyebileceğimiz bir dünya vardır. Fakat bu dünya felçtir. Bu dünyanın kolu kanadı kırıktır. Birileri bu dünya ile hesaplaşmak istediği zaman, bu dünya boğa yılanını görmüş bir mahluk gibi tir tir titremeye başlamaktadır. Tir tir titremeye başlamaktadır. Çünkü bu dünya tarih boyu kendisini ayakta tutan güç kaynaklarından, kuvvet kaynaklarından uzaklaşmıştır. Çünkü bu dünya gerçek manada İslamiyet'e temessükten uzaklaşmıştır. Çünkü bu dünya İslam'ın aşkından ve şevkinden uzaklaşmıştır. Onun için büyük hesaplaşmalar şöyle dursun, çağıyla hesaplaşmak şöyle dursun, o çağda bir avuç insanla çok iyi sistemleşmiş, çok iyi organize olmuş, çok iyi mekanize birliklere sahip, güçlere sahip küçük bir dünya karşısında hesaplaşmaya hazır değildir bu dünya. Ve tabii kendisine teselli arayacaktır, teselli bulacaktır. Biz barışın yanındayız diyecektir. Biz muhabbet fedaileriyiz diyecektir. Kimseyle kavgamız yok bizim diyecektir. Ve bunlarla teselli olmaya çalışacaktır. Oysa ki dünya muvazenesinden bir devlet silinip gitmiştir. Muvazene 40 haramilere kalmıştır. Muvazene eşkıyaya kalmıştır. Ve bu 40 haramiler yer yer bir araya gelecek, zirve toplantıları adı altında toplantılar yapacak, alem-i İslam üzerinde hükümler kesecek, biçecek, İçtimai coğrafya ona göre şekillenecek. Ve bütün bunlar bizim başımızın çok üstünde olacak. Ne elimiz ulaşacak, ne de sözümüz ulaşacak. Çünkü artık bize dünya, sizin İrab'da mahalliniz yok diyor. Siz söyleseniz de, söylemeseniz de hiçbir ağırlığınız yok diyor. Onun için sahada mazlumlar, mağdurlar, mahkumlar, esaretler, taallüpler, bin türlü illetler, bin türlü belalar, fakat sesimizi çıkaramıyoruz. Solda tahakkümler, esaretler, mezelletler, inleyen kadınlar, inleyen çoluk çocuk, fakat sesimizi çıkaramıyoruz. Ne oluyor? Dünya nereye gidiyor diyemiyoruz. En azından Çanakkale'de geliniyle, kızıyla, çocuğuyla, kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, subayıyla, başıbozuyla cihanla hesaplaştığı kadar dahi yüreği olmayan, yüreğinde feri olmayan, iradesi mefluç bu dünya. Bu kadarcık olsun, Çanakkale'deki kadar olsun, nereye gidiyoruz diyemiyor. Diyemiyor. Başkalarına sormadan kendi hakkında dahi hüküm veremiyor. Ne büyük haysiyeti kırılmışlık bu.
Ne büyük izzeti rencide olunmuşluk bu. Fazla bir şey söylemeyeceğim. Dilimin ucuna kadar gelen şeyleri bile yutacak, yutkunacak. 50 seneden beri yutkunduğum şeyleri kendimi yutkunmuş, bir kere daha yutmuş sayacağım, diyemeyeceğim. Çünkü hakkı söylerken bile hala zülfü yar, zülfü ayar diyoruz. Dosta incinmesin, aman düşman da incinmesin. Bana zaman ve tarih hak verecek mi bilemiyorum. Belki bir ağız dolusu tükürük de bir gün benim yüzüme gelecek. Yuh sana denecek. Niçin haykırmadın? Niye haksızlık karşısında dilsiz şeytan oldun? Kur'an summun, bukmun, umyun deyip hepsinin suratına birer tokat aşk etmiyor mu? Niye suratını korumadın? Sağırlar gibi davrandın. Körler gibi hareket ettin. Ve dilsizler gibi hakkı kırmadın. Gelecek bir ağız dolusu tükürük benim de napak yüzüme. Ama buna rağmen maslahat sayıyorum. Aman civcivler diyorum. Aman yumurtalar diyorum. Sırtlarında bir küfe taşımışlar. Giderken de arkadan gelenlerin sırtına atmışlar. O küfede yumurtaları kırmamak için İzzetim dedim ayağımın altına aldım. Gururum dedim ayağımın altına aldım. Ölümü istihkar ederken dahi ayağımın altına aldım. Her şeyimi ayağımın altına aldım. Ve size de yer yer bunu telkin ettim. Girdik rehi sevdaya. Cünunuz, bize namus lazım değil. Ey değil ki bu iş şane düşer mi? Bana namus lazım değil dedim. Şeref de lazım değil. En azından bir Selahaddin duygusuyla Allah'ın evi sahipsizken bana ev ne gerek diyordu. Yeryüzünde Müslümanın saçıyla sakalıyla oynanırken benim şerefimin de sözü mü olur? İşte bunun için bütün onları ayağımın altına aldım. Ve size de onları ayağınızın altına alın. Matbuat sizinle oynayacak. Mecmualar aleyhinizde yazı yazacak. Sizle ve mukaddes saydığınız şeylerle alay edilecek. Sizler tahkir edilecek, tezyif edileceksiniz. Siz bu kadarına tahammül edemezsiniz. Bu türlü şeyler karşısında 50 defa ölümü tercih edersiniz. Biliyorum, ne yiğitliğinizin, ne onurunuzun, ne de gururunuzun buna tahammülü yoktur. Ama ben hep istirham ettim. Şu sırtınızda taşıdığınız küfeler hatırına, Allah hatırına, Resulullah hatırına, temkinle, tedbirle, teenniyle dünya ile hesaplaşacağınız noktaya varacağınız ana kadar mazlumlar aşkı için, mağdurlar aşkı için Orta Asya'da yanan ırktaşınız, soydaşınız, dindaşınızın aşkı için yılanı, çıyanı tahrik etmeden, akrepleri, yılanları üzerinize saldırtmadan 2 asırlık şu mazlum dünyaya soluk aldıracaksınız. Derdimiz buydu. Sustuksa bunun için sustuk. Geleceğin onurlu nesillerine kubbede bir yankı olsun. O tükürük yüzüme gelirken müdafiim olsun. Yoksa ne benim ne de sizin yutacağınız gibi şeyler değil bunlar. Alemi İslam'ın onuru ayak altında. Senin 9 asır tevhide bayraktarlık yapan milletinin şeref ve haysiyeti ayaklar altında.
büyük çoğunluğu itibariyle tefsirciler, ya eyyühellezine amenu men yertedde minkum an dinihi fesevfe ye'tillahu biqavmin yuhibbuhum ve yuhibbunehu ezilletin alel mu'minin aizzetin alel kafirin yücahidune fi sebilillah ve la yahafune levmete laim. Sadakallahul azim. Ey iman edenler! Abbasiye, Emeviye ve asr-ı saadet Müslümanına sesleniyor. Ey iman edenler! Men yertedde minkum an dinihi. Sizden bir toplum, bir cemaat dininden dönerse, irtidat ederse, dini omuzundan bırakırsa, dine sahip çıkmazsa, فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ Allah yakında yepyeni, terü taze, cedid bir kavim getirecektir. Abbasi'nin, Emevi'nin yerine bir kavim getirecektir. Nereden çıkarıyorsun onu? Kur'an Araplara indi. Kur'an'ın ilk muhatapları Araplardı. Kur'an ilk muhataplarına diyor ki, siz dinden dönerseniz, bu hazineler, defineler mecmuasına sahip çıkmazsanız, bu zebercet ve yakuttan defineyi taşımadan vazgeçerseniz, فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ Allah bir kavim getirecek. Tenvin tenkir için meçhul bir kavim. Çünkü henüz o gün tarih sahnesinde yok o kavim. Meçhul. Allah Kur'an'ıyla seslendiği an, Arap ona sahip çıkmış. Fakat bir meçhul kavimden bahsediliyor. O henüz Himalayaların eteklerinde, atının üzerinde, sadağı belinde kendisini kurtaracak son rehberi bekliyor. فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ Öyle bir cemaat ki meçhul. Ama bilesiniz Allah onları seviyor. Ve yuhibbunehu. Onlar da delice Allah'ı seviyorlar. Kur'an doğru söylüyor. Ve ben size sorayım. Doğru değil mi bu Allah aşkına? Yuhibbuhum ve yuhibbunehum. Allah onları seviyor. Allah sizi seviyorsa siz de onu seveceksiniz. Allah indinde yerinizi görmek istiyorsanız sizin yanınızda onun yerine bakacaksınız. Seviyorsanız seviyor demektir. Gönüllerinize bir kere bakıverin ve ben siz gönüllerinize bakarken kulaklarınıza sesleneyim. Ne duyuyorsunuz gönüllerinizde? Var mı Allah sevgisi? Ve fısıldayayım. Bir gün sırası gelse, bir gün mevsimidir deseler, o gönlünüzde kenzen bilinen Allah için en sevdiğiniz şeyi feda eder misiniz, etmez misiniz? Ve ben hükmü söyleyeyim. Allah'ın bu mevzudaki prensiplerine dayanarak hükmü söyleyeyim. Vallahi Allah sizi seviyor. Billahi Allah sizi seviyor. Vallahi Allah sizi seviyor. Yuhibbuhum ve yuhibbunehu. Allah onları seviyor. Onlar da Allah'ı seviyor. Ezilletin alel mu'minin. Müminlere karşı yüzleri yerde, tevazu kanatlarını yerlere kadar indirmişler. El-Hak, sahabi onu yaşadı. Kendi aralarında en aşılmaz şeyleri dahi aştılar. Aştılar. Bir gün bir onur uğruna, bir gurur uğruna kılıçlar kından çıkıp başlara ineceği zaman haksız oldukları an, haksızlıklarını anladıkları an kılıçlarını kınlarına sokmasını bildi ve geriye döndüler.
Müminlere karşı başlarını kaldırım taşı gibi yere koymasını bildiler. Kadınıyla bildiler, erkeğiyle bildiler. Ayşe validemizin devesi Hazreti Ali'nin karşısında sinirlendiği zaman kardeşi kulağına fısıldıyordu. Hani haksızlığın sana işaret edilmişti. Anam öyle civan mertçe bir geriye dönüş döndü ki bir kere daha o fitnelere doğru adımın yarısını atmadı. Yarım adım atmadı. Talha da öyle dönmüştü. Uhud'un kahramanı, Bedir'in kahramanı, Yermuk'un kahramanı, Mü'te'nin kahramanı. Zübeyir bin Avvam, peygamberin tek havarisi, o da öyle dönmüştü. Öyle olması lazımdı. Benim size arz edeceğim mesajın muhtevası odur. Kendi aramızdaki küçük meselelerin münakaşası altında kalır ezilirsek, vahdet-i ruhiye gidecek ve o zaman başkaları gelip sırtımıza binecek. Hadisin ifadesiyle ağzımızdaki lokmayı yiyecekler. Azerbaycan petrollerini yiyorlar, Bakü petrollerini yiyorlar, Bingazi petrollerini yiyorlar, Arap Yarımadası'nın cevherlerini yiyorlar. Daha yemek için gelip taht kurdular. Nereye taht kurdular? Senin tefrikan üzerine taht kurdular. Senin hasımların daima senin parçalanmışlığın, senin bölünmüşlüğün üzerine taht kurmuştur. Ve bir kere daha senin göz bebeğin bir ülkeye geldi oturdular. Zorlasan da çıkmayacaklar. İsten de çıkmayacaklar. Kavga etsen de çıkmayacaklar. Damarlarındakini emmeden, kanını emmeden, canını emmeden, iradeni emmeden, seni felç etmeden çıkmayacaklar. Hep öyle oldu. Sureti Hak'tan görünüp geldiler. Umanist düşüncelerle geldiler. Muvazene için geliyoruz deyip geldiler. Geldiler ve bir daha gitmediler. Yadılar, yabancılar bu ülkenin sahipleri oldu. Giderken de kendi kafalarından insanlar bırakıp gittiler. Bu insanlar seni kendi yurdunda pariye olarak yaşattırdı. Mazlum, mağdur olarak yaşattırdı. Sen dindaşına karşı, soydaşına karşı yüzün yerde olacak. اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Müminlere karşı fevkalade zelil yüzü yerde. اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ Kafirlere karşı dönmeyen, ters yüz edilmeyen birer irade. Allah öyle eylesin. يُجَاهِدُونَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda mücadele ederler. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ Kınayanın kınamasından, ayıplayanın ayıplamasından hicap edip geriye durmazlar. Ne diyor Allah Kur'an'ında? Ey birinci safı teşkil edenler, ey ilkler diyor, ey Arap soyu, eğer siz dine sahip olmazsanız Allah arkadan öyle bir cemaat getirecek ki, işte onlar bu evsafı haiz, 9 asır, 10 asır İslam'ın bayraktarlığını yapacaklar. 9 asrı, 10 asrı tarihi vakı olarak ben ilave edip söyledim. Ama yalan mı bu? Kur'an söylemiş, nasıl yalan olur ki? Siz ta Abbasiler döneminden bu yana Allah'ın inayet ve keremiyle İslam'ın karakolu oldunuz. İslam'a gelecek her şeyi siz göğüslediniz. 8 defa büyük Haçlı seferleri ya Kılıç Arslan'ın göğsüne çarptı, kırıldı, ya Alparslan'ın göğsüne çarptı, kırıldı, ya Melikşah'ın göğsüne çarptı, kırıldı veya Selahaddin'in, Şark'ın, Akif'in ifadesiyle Şanlı Sultanı Selahaddin'in sinesine çarptı, kırıldı. Çünkü sen kendini bir polisin emniyet ve güveni beklediği gibi bir karakolda bekliyordun alem İslam'ı. Bir askerin hudutta nöbet tuttuğu gibi tutuyordun. Ve küfür savletini kırıyordun. Küfür dünyası kırılması gerekli olan savleti gözüne kestirmişti. O seni kıracaktı. Onun için her şeyi bıraktı,
senin üzerine çullandı. Bir harici mürahhasımızın dediği gibi, dünyada en büyük devlet hangisidir? Batılıların hasta devlet dedikleri dönemde diyor ki Osmanlı Devleti. Nasıl olur biz hasta diyoruz? Hayır, hala en güçlü devlettir. Çünkü asırlar var ki siz dışarıdan, biz içeriden hala yıkamadık o devlet-i aliyeyi. Ama o karakol mutlaka işgal edilmeliydi ve ettiler. Çanakkale ile işgal ettiler, Bingazi ile işgal ettiler, Mısır'ı işgal ederek işgal ettiler, Kırım'ı işgal ederek işgal ettiler, Bakü'yü işgal ederek işgal ettiler, bütün İslam dünyasını işgal ederek işgal etti ve alem-i İslam için bir karakol olan bu savleti kırdılar. Bunun kırılması lazımdı çünkü bu kafirlerin fendini bozuyordu. Siz yeniden derlenip toparlanma merhalesinde bulunuyorsunuz. Yeniden bir kere daha sizi kırmalarına Allah fırsat ve imkan vermesin. Ama inanın benim ödüm kopuyor. Bir kere daha derlenip toparlanıyorsunuz. Mehmet Şevket Bey'in bir zaman bir gazetede sizin başvurduğunuz bir zatın resmini koyarak kafirlerin oyunlarını bozan insan diye altına bir yazı yazmıştı. Kafirin yeni oyunu sizinle bir kere daha bozuldu. Kafirin fendini siz ikinci defa, bir kere daha bozdunuz. Ama onlar da bu savleti kırmaya çalışacaklar. Sizde bir diriliş var. İslam dünyasında da muhazi diriliş var. Ümit var. Ümitlerde fer var. Cesaret var. Ve cesaretlerde şahlanma var. Yeniden bir kere daha derlenip toparlanıyorsunuz. Siz vahdete ulaştığınız zaman, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde teessüs eden vahdeti yeniden tesis ettiğiniz zaman, alem-i İslam sizin arkanızda Allah'a kulluk manasına kemerbeste-i ubudiyet içinde yeniden el pençe divan vuracaktır. Allah o günleri bizim neslimize göstersin. Siz buydunuz, Kur'an'ın beklediği cemaattiniz, sünnetin beklediği cemaattiniz. Çok hadislerle size işaret edilmişti. Ümmetin bir bölümü boyunduruğu yere bırakınca başka bir bölümü onu omuzuna alacaktı. O boyunduruğu siz omuzunuza aldınız. Ta Ertuğrul Bey'den bu yana, belki Karahanlardan bu yana, belki Harzemlerden bu yana, belki Samanoğullarından bu yana siz temsil ettiniz. Ve en son, en şanlı şekliyle Osmanlılarla, ırk değildi, soy değildi, kan değildi, dem değildi, damar değildi. Çünkü bünyesinde bir sürü millet barındırıyordu. Nüfusunun 120 milyona ulaştığı dönemde safkan Osmanlı 11 milyonu geçmiyordu. Fakat bu koskocaman dünyayı gül gibi idare ediyordu. Bir savlet kırılırken gül gibi idare edilen bir dünya yıkılmıştı. Yıkılmıştı ama aradan seneler geçtikten sonra ancak günümüzde bir kısım sosyologlar şunu söyleme lüzumunu duydular. Meğer dünya muvazenesinin bozulması adına ne büyük hata yapmışız. Osmanlı bu orta kuşakta muvazeneyi temin ediyormuş. O yıkıldıktan sonra yamalı bohça haline gelen bu dünya birbirini yemeye başladı. Dünyadaki güçler bu dünyada muvazene temin edemeyecektir. O koskocaman deha, milletçe deha, ferdi dehalar değil, milli deha, koskocaman bir dünyayı arızasız ve kusursuz, Kur'an'ın ışık ikliminde, Hz. Muhammed'in rehberliğinde sallallahu aleyhi ve sellem idare ediyordu. O gitti, bir manada diyorum, her şey bitti. Diğer manada diyemem, çünkü bir dönemde o yıkılırken, canım çıksın, koca çınar devrilirken çok vefalıydı. Hemen alttan yeni sürgünler meydana geldi. O giderken en büyük dahiler, yeni bir oluşun, yeni bir tekevünün, yeni bir dirilişin tohumlarını saçıyorlardı. Gece
şafak ve gündüz. Güneşin batmasıyla şafağın ağarması bir oldu. Güneş batarken daha biz şafakta ötecek akhorozun sesini duyduk. Bizi 13. asrın, 14. asrın minaresinin başında durmuş, sureten medeni, sireten çok geri insanları camiye davet ediyordu. Ve biz o sesle, o solukla bir kere daha uyandık. Uyandık ama karşı taraf da uyandı. Uyandı değil, karşı taraf her zaman tetikte oldu. Karşı taraf sizin her şeyinizden her zaman endişe etti. Bir tek Kur'an kursundan bile endişe etti. Bir araya gelip 3-4 insanın kitap okumasından endişe etti. Bir araya gelen 3-4 insanın Allah demesinden endişe etti. Allah deme ne ifade ediyordu? Bunda ne tehlike vardı? Ama küfür yobazlığı. Bu bir küfür yobazlığıydı. Mantığa karşıydı. Muhakemeye karşıydı bu. Bu yeni yobazlık. Kalbe karşıydı. Ruha karşıydı. Hisse karşıydı. Allah'a karşıydı. Peygambere karşıydı. Karşı olmadığı tek şey vardı. Midesiydi, cesediydi, bağışlayın işkembesiydi, cismaniyetiydi. Sadece maddi dünyasıydı. Hayvanlar gibi bir hayat yaşıyordu. Sadece maddiyat çerçevesiyle mahsur, hayvani bir hayat yaşıyordu. Ve her türlü insani hayat, her türlü kalbi hayat, her türlü ruhi hayat onu tedirgin ediyordu. Onun için tekrar ber tekrar senin üzerine geldi ve ezdi. Sen vardın, var olma kavgası veriyordun. Ama dünyada karşı tarafta tetikteydi. Tetikteydi ve seni iflah etmek istemiyordu. Hak tecelli eyleyince her işi asan eder. Halk eder esbabını bir lahzada ihsan eder. Hak diledikten sonra sen oldun ve bu tekevvünün önünü kim sağlamadı? Onun engin rahmetine sığınarak bundan sonra da alamayacakları ümidini besliyoruz. Rabbim bu anlayış, bu ümit ve bu recamızda bizi inkisara uğratmasın. Bölük pörçük alem İslam, Gübülcine'de Müslümanın yardımına koşamadın. İçinde derttir zannediyorum. Zira benim içimde hep dert oldu. İskeçe'de Müslümanın yardımına koşamadın. Bulgaristan'da Müslümanın yardımına koşamadın. Ezildiler, koşamadın. Orta Asya'da yardımına koşamadın. Soydaşının, dindaşının yardımına koşamadın. Zannediyorum yine şu kürsüden, orada tanklar senin dindaşın ve soydaşını paletleri altında ezerken, çiğnerken, hani yer yer duygu ve düşüncenizi o paletler altında alıp eziyorlar. Ben burada yine aciz içinde, zaaf içinde, elimden bir şey gelmemezlik içinde yine hıçkırmış, yine hicranla iki büklüm olmuş, bir kere daha ezildik demiş ve inlemiştim. Sen dört bir yanında cereyan eden bu tagallüpler, bu tahakkümler, bu esaretler, bu mezelletler imdada koşamıyorsun. Çünkü senin vahdetin yok. Yeniden Muhammedi ruhla, ilk safın insanlarının, Hz. Muhammed Mustafa'nın etrafında sallallahu aleyhi ve sellem toplandıkları gibi Kur'an'ın etrafında toplanacak, sünnetin etrafında toplanacak ve Muhammedi ruhla yeniden dirileceksin. Allah'ın inayet ve keremiyle. İşte o zaman sen ters yüz edilmeyeceksin. Batılı fazla tasvir etmeyeyim. Bu sizin ve benim icranımızdı. Buna bir destan yazılabilir. Ama ben o destanı yazabilecek ne güce ne de dile sahip değilim. Firdevsi yazmalıydı o destanı. Alem İslam'ın, senin ve benim inkisarımızın destanını yazsaydı. O İran'ın mağlubiyet destanını, İslam'ın zafer destanını, Rüstem'in Seyyidina Hazreti Sa'd ibn Ebi Vakkas karşısındaki destanını yazmış. Alem İslam'ın dert destanını, hicran destanını gücüm yetmezdi, yazamazdım. Yazmak da istemezdim. Yeniden canlanmaya yüz tutmuş
İradelerinize bir baltada ben vurmayı düşünemezdim. Onun için ben sizin ilk safta, uhuvvet çizgisinde bir ve beraber olmanıza dikkatinizi çekip, sonra onu kendi aramızda korumak için ne türlü dinamiklere ihtiyaç var, ona dikkatlerinizi istirham edeceğim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zuhur ettiği an, onun etrafındaki insanlar, Akif'in ifadesiyle, sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta, dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi. Fevza, anarşi, bütün afakı sarmıştı zeminin, salgındı, bugün şarkı yıkan tefrika derdi. O tefrika derdi, nasıl bugün salgınlaşmış ve nasıl bizi yiyip bitiriyorsa, o gün Müslümanları öyle yiyip bitiriyordu. Ama onun nurlu eliyle bir ve beraber oldular. Sık sık etrafındaki ashabına biat teklifinde bulunuyordu. Gelin bana biat edin diyordu. Ve sık sık kardeşlik teklifinde bulunuyordu. Ben geçen pazar Süleymaniye'de benim içinde inkisar olan bir vaaz ettim. Takılıp kaldığım şeyler var. Beni zaaflarımla kabul edin, istirham edeceğim. Takılıp kaldığım şeylerin tesirinde o vaazı orada götüremeyeceğim kanaatini ishar ettim. Bilemem ki istidradi bir yola giriyorum, istidradi bir şey arz ediyorum. Bilemem ki ondan mıydı ama ben hesabımı hep o zaviyeden yaptım. İhtimal ki cepheyi bıraktım. Ve 2 gün sonra da belimden bir darbe yedim. Gördüğünüz gibi camiye öyle geldim, ancak öyle gelebildim. Ben öyle dedim. Madem rehi sevdaya girdim diyorsun, madem gurur, onur her şeyi ayak altına alıyorsun, kardeşlerinin şu dertli zamanında bir ses, bir soluk halinde, onların dünyalarının kubbelerinde çınlama varken ne diye epkemliği tercih ediyorsun? O hicranlı derste ben hicreti arz etmeye çalıştım. İslam uğrunda yurdunu, yuvasını, evini, barkını, evladını, iyalini terk edenlere arz etmeye çalıştım. Tablonun bir yanında bütün dünya ve mafiha eskiler böyle derlerdi. Dünya ve içinde bulunan her şeyi terk edip gidenleri, onların destanını arz etmeye çalıştım. Ömer gider, destan olur. Hamza gider, destan olur. Ali gider, destan olur. Zeynep gider, destan olur. 1 sene durmadan hicret sürer gider ve bir destan olur. Efendimizin yanında Zeynep yoktur, Rukiye yoktur, Ümmü Gülsüm yoktur, Fatıma yoktur. Gözünden artık sever onları. Bir gün Hazreti Ali, Beni Mahsum'dan birinin kızıyla evlenmeyi düşününce o kadar dokunur ki canım çıksın ona. Fatıma'mın üstüne evlenme mi olur benim? Minbere çıkar şöyle der, Fatıma benden bir parçadır. Ve en sevdiği Ali'ye, o Ali ki onun için şöyle demiştir, Harun Musa'ya neyse bana da sen öylesin ya Ali. Ama benden sonra peygamber gelmediği için sen peygamber değilsin. İşte aradaki fark odur. Ama o kadar gönül koymuştur ki benim Fatıma'm, gözümün nuru Ali'nin evinde varken ne diye Ali evlenmeyi düşünüyor? Fatıma benden bir parçadır. Eğer Ebu Talib'in oğlu, tabir bu, Ali değil artık, Ebu Talib'in oğlu biriyle evleniyorsa benim kızımı bıraksın. Kızın alakayı görüyor musunuz? Baba şefkatinin yanında ehli beyte analık yapma alakasını görüyor musunuz? Kıyamete kadar gelecek Hasani ve Hüseyin'i halkanın başında bulunmaya alakayı görüyor musunuz? Ayağı başıma taç, kadınlık aleminin başının tacı Hazreti Fatıma'ya alaka. Demek ki çok derin alaka vardı. Ama hiçbir siyer kitabında, hiçbir magazide, hiçbir hadis kitabında Efendimiz hicret buyururken
10-12 yaşındaki Hazreti Fatıma'nın Medine'ye nasıl gittiğine dair bir vakaya rastlamadım. Ve iki büklüm oldum. İçimde bir burkuntu duydum. Ah anam dedim. Keşke ben de seninle beraber olsaydım da bırakıp gittiklerinde o boşluğu ben doldursaydım. Destandı bunlar. Bir destan yazdılar hicretle. Yurt yuva terk edilerek bir destan yazdılar. Temiz soluklarını başka dünyalara duyurmak için bir destan yazdılar. Kendileri olarak ayaklarını yere koymak için bir destan yazdılar. Firdevsi de olsaydı şehnamesiyle meselenin ehemmiyetini bu ölçüde, bu seviyede ifade edemezdi. Destan yazdılar, Kur'an onları şöyle semavileştirdi. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ آوَوْا وَنَصَرُوا اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا İman ettiler, imanla şahlandılar. Ama bu imanlı cemaat ayaklarını yere koyabilecek bir zemin bulamıyordu. İyi yerleşmek için başka bir zemin seçmesi lazımdı. Hicret etmesi lazımdı. Daha gürül gürül soluklarını duyurması lazımdı. Dünyanın dört bir yanına mesajlar sunması lazımdı. Atlılarıyla, başı gözü Polatlılarıyla, suvarileriyle, Yağız atlarıyla, dünyanın başka yerlerinde Kur'an'a makes olabilecek, ayna olabilecek temiz sineler araması lazımdı. Onun için Medine'ye göç oluyordu. Arkasından da şu vardı. وَالَّذ۪ينَ آوَوْا وَنَصَرُوا Ben onu size arz edeceğim. Bağırlarını açtılar onlara ve onlara yardımcı oldular. Öyle bir kardeşlik tesis ettiler ki, Müslümanlar Mekke'de evlerini terk ettiler. Mekke civarında köylerde evlerini terk ettiler. Fakat bir eve karşılık oraya gittiklerinde Ansar kardeşlerinin evlerinin kapılarının ardına kadar açık olduğunu gördüler. Her Ansar evini bu muhacir kardeşler için açmış, hazırlamıştı. O Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de bir kardeşlik faslı işlediği gibi, bir kardeşlik kaneviçesi ortaya koyduğu gibi, bir kardeşlik dantelası da Medine'de ortaya koyacaktı. Herkes birbiriyle kardeş olacaktı. Mekke'de Osman bin Maz'un'la kardeşti. Bu çok çile çekmiş, ızdırap çekmiş, yumruk yemiş, Müslümanlığını tekme tokat altında geçirmiş, şerefli sahabiyle kardeş olmuştu. Ömrü vefa etmeyen bu Müslüman, Medine'de hicretten az sonra vefat edecektir. Ve Allah Resulü onu teneşir üzerinde yıkamadan evvela temiz çehresini tertemiz cennet kevserlerinden daha pak mübarek gözyaşlarıyla yıkayacaktı. Kardeşliği ruhunda öyle duyacak ve öyle kardeş kabul etmiş olacaktı. Sonra herkesi birbiriyle kardeş yapacaktı. Soylu Hamza birisiyle, soylu Ali birisiyle, soylu Sa'd ibn Ebi Vakkas birisiyle, Said ibn Zeyd birisiyle, Ali birisiyle, Veli birisiyle, Osman birisiyle kardeş olacak. Kadınlar kardeş olacak, sarmaş dolaş olacak. Erkekler kardeş olacak ve sarmaş dolaş olacaklardı. Kur'an o destanı yazıyor. وَالَّذ۪ينَ آوَوْا وَنَصَرُوا اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا Sadece mümin değil, gerçek mümin arıyorsanız işte bunlar. İman edenler, hicret edenler ve hicreti değerlendirenler, sinelerini ve bağırlarını açanlar, kardeşlik destanı yazanlar. O zaman ben size şöyle diyeyim, o derste iman ve hicret, bu derste iman ve uhuvvet. İman ve uhuvvet. Zedelenen kardeşliğimiz her şeyi kaybettik. Tesis edeceğimiz kardeşlikle yeniden her şeyi kazanacağız. Sahabi anlayışında bir kardeşlik. Kardeşlerim bana diyorlardı ki,
Biz bu kardeşliği dünyamızda, kendi dünyamızda nasıl tesis edebiliriz? Şu kardeşliği. Her Ansar evini 4'e böldü. 2 odalı bir yeri varsa, odasının ortasına bir sütre koydu. Paravana gibi bir şey koydu. Öbür odasına da paravana gibi bir şey koydu. Muhacir erkekler bir yanda, muhacir kadınlar bir yanda, kendi bir yanda, kendi çoluk çocuğu da bir yanda. Böyle bir kardeşlik teessüs etti. Cihan tarihinde eşi bulunmayan bir kardeşlik teessüs etti. Fırsatı çok iyi değerlendiriyorlardı. Bağımızda, bahçemizde ortak ya Resulallah demişlerdi. Gönül nasıl alınır öyle alıyorlardı. Evladı iyalini terk etmiş, çoluk çocuğunu terk etmiş, yurtsuz, yuvasız kalmış insanlara sineler nasıl açılır, bağırlar nasıl açılır, onu çok iyi temsil ediyorlardı. Aman kardeşlerimiz kendilerini burada yalnız hissetmesinler. Ve böyle bir barındırma şansı Ebu Eyyub el-Ensari'ye çok değerli, çok kıymetli olarak düşmüştü. Efendimiz kime kardeş olursa olsun ama onun hanesine teşrif etmiş ve birkaç ayını, 6 ay diyorlar, onun hanesinde geçirmişlerdi. Bu kardeşlik içinde Allah Resulü'nün teşkil ettiği kardeşlik içinde değişik tablolar vardır ki ben müsaadenize sığınarak bir ikisini, üçünü size tekrar etmek istiyorum. Hazreti Talha'yı Sa'd ibn Rebi ile kardeş yapmıştı. Sa'd ibn Rebi derken zannediyorum şu anda siz de onun Uhud'dan doğru gelen sesini, haykırışlarını duyuyorsunuzdur.